Merhaba, ben Ulaş Yiğit. Antalya Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümü mezunuyum. Ve motosiklet sürücüsüyüm, motor kullanıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır motor sporları ve motosikletin dışında da doğa sporları ve gezi, yeni yerler keşfetmek, gezmek ilgi alanlarım arasında. 27 Ağustos sabahı Antalya'dan çıkıp Nepal'e yaklaşık 4 ülke, 69 gün ve 23.500 kilometrelik bir yolculuk yaptım. Bu yolculuğun öncesi 100.000 kilometre kadar Türkiye'de motosiklet kullandım. Artık yeni yerler, yeni insanlarla tanışmam gerekiyordu. Bir anda böyle akşam dururken de birkaç kitap okumuştum zaten. Yani baktım giden birileri var ve yol var. Dedim bir şekilde gidebiliriz herhalde Nepal'e. Böyle bir karar, ani bir karar oldu açıkçası ve sadece yola çıkma kararı verdim. Bunların dışında ne motorum, ne bütçem, ne de yol planım, hiçbir şey hazır değildi. Karar verdikten yaklaşık 6 ay sonra da yoldaydım. Ben gideyim o zaman. Özellikle ülkeler hakkındaki çok az bildiğimiz coğrafyalarda yolculuk yapmak son derece enteresan olacaktı. Yani bir şeyi görmeden inanamazsınız ve anlatılanları da benim görerek destekleyip veya hayır abi o iş öyle değil, orası öyle değil, o insanlar öyle yaşamıyorlar aslında demem için o bölge bir alternatifti tabii. Bunun dışında da dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşıyorum. Nepal'i en çok anlamlı kılan da buydu benim ilgimi çeken. Çünkü Everest yani Nepal'de. O topraklarda yürüyebilmek bile heyecan veriyordu yola çıkmadan. Nepal'in olmasının sebeplerinden biri buydu. Onun dışında da ey adamım. Onun dışında da tabii üçüncü etmen olsa da aslında en büyük durumlardan biri bütçeydi. Avrupa ve o tarz ülkelere bütçe ayarlayabilmem gerçekten zordu. Çünkü herhangi bir sponsor girişimi olmadı ve askerden döndüm, sıfırım. Motorumu değiştirmem gerek, yeni bir motorla yola çıkmam gerek, gezi için gerekli bütçeyi sağlamam gerek. Bunun için de tüketimin, benzin harcamalarımın, konaklamanın minimum olabileceği bir güzergahtan Nepal'e gitmeyi tercih ettim. Böyle bir yola hazırlanmam 100.000 kilometreyi ve 7 yıl kadar bir zaman dilimini aldı. Yani böyle bir anda hadi pasaport cepte, anahtar burada, parayı da koyduk, hadi gidelim durumu olmuyor. Aynı zamanda bu kadar uzun yollar mental bir hazırlanmayı da gerektiriyor. Yani bütçe olarak hazır olabilirsiniz, imkan olarak hazır olabilirsiniz ama zihinsel olarak tek başınıza evden o kadar uzağa gitmek biraz zaman alan bir süreç. Belki bu kadar uzun bir yol planlanmasa da küçük ufak en azından yolculuğa çıkacak arkadaşı tanımak adına bir hafta 10 günlük motorla, bisikletle, benzeri bir şeyle bir deneme yapılabilir. Daha önce tek çıkılmadıysa hiç yola bu aynı zamanda bir kişilik testi gibi bir şey oluyor. Başınıza gelen sorunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi, çözüm üretebileceğinizi öğreniyorsunuz. Gezginlerin notlarını, başına gelen olayları ve tecrübelerine kesinlikle çok fazla önem vermek gerekiyor. Bu en iyi hazırlık aslında. Tecrübe en iyi kitap yani ve tecrübesi olan insanlarla bilgi paylaşmak sizi yola hazırlıyor ve eksiklerinizi gideriyor açıkçası. Ve şöyle bir korkum da vardı benim. Daha önce hiç bu kadar uzun bir tura ve yurt dışına çıkmadım. Çıkmadığım için acaba döndüğümde buna sürekli ihtiyaç duyar mıyım? Bu bir hastalık haline alır mı düşüncesindeydim. Ve ne yazık ki zehirlendim. Yani daha yoldan dönerken bile İran'a girdikten sonra kafamda yol planları vardı hala. Benim hayatımdaki
en değerli birkaç insandan birini İran'dayken, daha yolun başındayken kaybettim. Bu benim ilk bir yakınımı kaybedişimdi ve o an zaten yol bitmişti artık. İran'dan daha 5. 6. gündeyken dönmeyi planlarken yani artık bir anlamı kalmamıştı yolun. Fakat aynı zamanda da düşünemiyordum yani. Karar veremiyordum. Ailemle ve arkadaşlarımla görüştüm. Çünkü İran'dan motorla dönmem 5 gün. Herhangi bir şekilde yetişemiyorum gerekli işlemlere, cenazeye. Uçakla bile olmuyor. Devam edebilecek gücüm o an için yok. Hani Bahadır yani burada olsa ne yapmamı isterdi, o ne derdi düşüncesine girdiğim anda karar verilmişti artık. O başta kendim için çıktığım bir yolken o andan itibaren tamamen arkadaşım için sürüp zaten yolculuğumu da ona ithafen tamamladım. Bu kamerayı yani şu anda beni görmenizi sağlayan cihazı bir ay önce Bahadır getirmişti bana. Onun bir gözü burada. En azından artık tek başıma değilim, onu biliyorum. Ve bu gezi Bahadır'la beraber yapacağız. İran gerçekten benim bakış açımı değiştiren, böyle her tanıştığım insanla bayağı medeniler lan falan dediğim yerdi yani İran o açıdan. Pakistan tabi güvenlik açısından ülkenin belirli bir kısmı biraz sıkıntılı dönemler yaşıyor. Bunu gidip görebildim ve şöyle bir durum var. Eğer böyle uzun bir yola çıkıyorsanız ve böyle bir yolculuktan sonra geçtiğiniz ülkelerin hava durumları bile dikkatinizi çekiyor ve o ülkeler hakkındaki yaşanan olaylar, politik durumlar veya güzel yerler bir fotoğraf karesine bile ilgi duymaya başlıyorsunuz. Ve en güzeli dünyanın her tarafından arkadaşlarınız oluyor. Geçtiğim yerlerdeki buraya mutlaka bir daha giderim, birkaç sene sonra tekrar bunu yaparım deyip geçilen yerlerde bir özlem ve hoş duygular, hoş izler bırakıyor insanda. Kendimden daha çok motorun güvenliğine dikkat etmeye çalıştım mesela yolda. Çünkü motor benim hareketimi devam ettiren araçtı ve kaldığım otellerdeki ilk dikkat ettiğim şey, guest house diyorum, guest house'lar, çadır alanları, oteller neyse, ilk dikkat ettiğim şey motorun güvenliğiydi. Sonra ben kalabilecek yere bakıyordum. İnternet bağlantısı gibi olaylar da vardı. Pakistan biraz sıkıntılı bir bölgeydi. Hatta Pakistan'a turist vizesi almak için bayağı zorlanmıştım. Çağlar abi yardım etti o konuda da. Onunla beraber İstanbul'dan aldık bu vizeyi. Çünkü Pakistan'ın şöyle bir özelliği var. Belucistan denen İran'dan girdikten sonraki bölgede güvenlik açısından, özellikle turistlerin güvenliği açısından ülke size bir eskort sağlıyor. Yani bu eskort silahlı polisler, askerler diyelim. Bunlar sizi o güvenlik çemberinde tutup güvenliğinizin, hani can ve mal güvenliğinizin tehlikeli olabilme ihtimali olan yerlerden çıkana kadar size eşlik ediyor. O tabi biraz ilk defa dışarı çıkınca gergindi bu durum biraz da. Dönüşte alıştım tabi. Hatta eğlenceli bile olmaya başladı. Pakistan bu aşamada biraz böyle güvenliğe ve yaşam koşullarına adapte olma durumunu içeren ülkeydi. Şimdilik her şey yolunda, bir sorun yok gibi. Dalbadin'e doğru gidiyoruz. Arkadaki araba eskort. Daha iyi bir eskort olamaz. Biz bekliyorum. Ama bildiğiniz çöl burası. Demin derelerden falan geçtik. Her şey yolunda. Yolda işte bu. Bu yolda da fark ettiğim şey şu: motosiklet gerçekten dünyanın her yerinde çok sempatik bir ulaşım aracı. Yani eğer bir araba
bir kamyon, ne bileyim başka herhangi bir taşıtla yolculuk yapsam büyük ihtimalle yardıma ihtiyacım olduğunda belki aynı tepkiyi ve aynı sıcak temasları yaşayamayabilirdim insanlarla. Ama motosiklet ve özellikle hani yüklü olduğunuzu, uzun zamandır üstünüz başınız kirliyse yolda olduğunuzu anlayan insanlar tarafından çok ilgi gören bir alet. 5 kere lastiğim patladı ve bunlardan 4 tanesinde sürekli durduğum anda yardım alabildim. Hindistan'da lastiğim patladı, hemen birileri yardım etti. Daha ben cebimden parayı çıkartmadan lastiğimi yaptırdılar, ödediler, misafir ettiler, otelime yerleştirdiler. Yine başka yerlerde hemen lastik patladığında yine arabalar durdu, insanlar yardım etti, kimi eşyalarıma baktı. Yani gerçekten motosiklet sayesinde oldu bu. Hindistan'da Kardungla geçidi var. Dünyanın en yüksek araçla geçilebilen dünyanın en yüksek karayolu geçidi ve 5660 metre yüksekliğinde olması gerekiyor. Tam geçidin top kısmı. Yaşadığım en büyük problem de bu yolda oldu. Hani dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşıp da en büyük hatayı kendim yapmam biraz böyle trajikomik oldu gerçi de. O yolda, yani Leh Manali arasındaki yolda 4500 metre gibi bir yükseklikte tamamen böyle bakir bir alan, vadinin içinden toprakla karışık yol gibi. Oradan devam ederken yine lastiğim patladı. Lastiği söküp tamir etmek, tekrar yerine takmak normal koşullarda, bu çok pratiğiniz yoksa 1 saat veya 45 dakikalık bir zaman dilimini içerir. Fakat benim orada tek başıma o motoru lastiği söküp tekrar tamir etmem ve toparlanmam işin içinden çıkılmaz bir süreç aldı. 4000-4500 metrenin üstünde motor sürerken sorun yoktu ama inip hareket etmeye başlayınca böyle nefesiniz yarım yarım gelmeye başlıyor. Ani hareketlerde başınız dönüyor ve 12 saate yakın bir zaman diliminden bahsediyoruz. Sürekli motor kullandım. Şeker takviyesi ve su takviyesinde bulunmadığım için biraz da yorgun düşmüştüm. Sadece arka tekerleği bulunduğu yerden sökebilmem 1,5 saatimi aldı. Telli bir janta sahip olduğum için ve iç lastik şamyel kullanılıyor bu motorlarda. Ve tamir köpüğünün işe yarayıp yaramayacağını denemeye çalıştım. Tamir köpüğünü sıktım. İlk başta lastik şişti yine. Tamam dedim, galiba yırttık. O da olmadı. Motorun üstüne oturduktan sonra tek bir seçenek kaldı. Motorun artık lastiğini sökmem gerekiyor ve yaklaşık 2 saat gibi bir zaman dilimim var. Akşam olunca çünkü çok soğuk olacak biliyorum. Patlak iç lastiğimi alıp çantamdaki yamalı iç lastikle değiştirdim. O sürede bir rehber orada Hindistan'da bir rehber bana yardım etmeye başladı. Tabi bu süreç yaklaşık bir 5 saati 4 saati buldu. Havayı bastık, motorun üstüne oturur oturmaz arka lastiğim tabi tekrar patladı. 4-5 farklı şekilde denememe rağmen bütün o 5 saatlik uğraşın hepsi boşuna gitti. Bir şekilde artık oradaki rehbere güvendim. Çantalarımı rehbere verdim. Ben de patlak lastikle arazide 5 kilometre kadar yaklaşık 16-17 saat süren çok yorgun, hatta bitkinlik derecesinde motoru ayakta tutmakta zorlandığım ve hayatımda ilk defa böyle metre kilometreleri aşmaya çalıştığım, adım adım gittiğim çok ama çok zorlu bir yolu sadece bir lastik patlamasından ötürü yaşamıştım ve tabi bu da bana ders oldu. Çok sıcaktı Pakistan, 45-44'lü derecelerde ve su içme ihtiyacı hissettiğiniz bir yol orası. Çünkü terliyorsunuz, terlemekten de ziyade sürekli o mikrodalga fırının içinde motosiklet sürdüğünüzü düşünün. Öyle bir durum.
Yaklaşık 5-6 saat susuz kaldım sabah yola çıktığımdan beri ve her seferinde eskortlar değişirken her eskorttan yardım istiyorum. Su almam lazım, su almam lazım, su almam lazım. Hepsi birbiriyle irtibat halindeler fakat bunu unutuyorlar. En son önden motosikletli silahlı eskort giderken ben artık dayanamayıp orada market, böyle köy bakkalından bozma gibi bir markette durdum. Yani eskortlarla şöyle bir anlaşmamız vardı. Kesinlikle eskortlardan ayrı hareket etmiyorum o bölgede. Birkaç kere de ayrı sürmeme, 10-12 kilometrelik yolu tek başıma gitmeme izin verdiklerinde de kural şuydu: ne olursa olsun durmamam gerekiyordu. Ben artık o susuzluğa dayanamayıp sağdaki market, bakkal gibi olan yere döndüm. Eskortlar beni görmedi, devam etti. Sanırım bir okul çıkışına denk geldim ve yaklaşık 3 dakika içinde etrafında bir 45-50 kişilik bir daire oldu beni ve motorun etrafını çeviren. Tabi suyu da anlatabilmem, tarif edebilmem zaman aldı çünkü İngilizce bilmiyorlardı ve vücut diliyle anlaşmak zaman aldı. Fakat bakışlar biraz tedirgin etmeye başladı beni. Yani herhangi bir tepki yok, donuk bakışlar ve yani 50 kişiden bir kişi bile gülmeyince bu bölgede olmasam iyi olur diye düşündüm o an. Normalde suyu termosa falan boşaltmam gerekirken hemen sudan birkaç yudum aldım. Devam etmem gerekiyordu. Kendimi rahat hissetmedim çünkü o bölgede. Motorun üstüne oturdum. Kontağı çevirip marşa bastığımda motor çalışmadı. Bu ilk defa oldu motorumda. Tekrar kapatıp açtım kontağı. Tekrar bastığımda motor çalıştı fakat çok anormal bir ses geldi bu sefer motordan da. Böyle normal çalışma standart sesi değildi. Çok tedirgin etti bu beni. Çünkü 5 dakika önce bıraktığım motor öyle değildi. Baktım hareket edebilir durumdaydım ve hemen o bölgeden çıktım bir şekilde. İleride de eskortlar bekledi. Eskortlarla beraber devam ettik. Durduk ileride. Oradaki çocuklardan biri egzozuma taş tıkamaya çalışmış. Şans da şu aşamada devreye giriyor. Taş egzozun tam ağzına girecek boyuttaymış ki taş sıkışmış. Yani içine kaçamamış egzozun. Tabi daha yolculuğun başındayken o taş egzoza girse ben büyük ihtimalle ya egzozumu dağıtarak bir şekilde, yani motorla ilgili sorunlar yaşayarak yola devam etmek zorunda kalacaktım. Yolda neler var şimdi izleyin. Tek tek. Burada işler karıştı. Bana önceki gidenlerden de bilgiler şuydu: Leh-Maneli arasında, yani o yolda pek bir şey yok. Benzinin ve yiyeceğin yanında olsun demişlerdi. Fakat ben yola çıkınca pek bir şey yokla hiçbir şey yok arasındaki farkı orada öğrenmiş oldum. Çünkü ciddi anlamda hiçbir şey yok. Lastik patladığında 2 tane Hindistanlı çocuk durdu hemen yanımda. İşte daha lastiği yaptırma aşamasındayken dedim ki benim 80 kilometrelik benzinim kaldı. En yakın benzinlik kaç kilometre dedim. En yakın benzinlik Leh'te dedi çocuk. Leh kaç kilometre dedim. 180 kilometre dedim. Şimdi bu matematiğe göre Leh'e gidemiyorum. Ne yapabilirim dedim. Çocuk yoldaki geçen tankerleri tarif etti ve tankerleri durdur. Belki içinde benzin vardır, sana verirler dedi. Tamam dedim. Tam o aşamada çocuklar hareket etmek üzereyken biz bunu konuştuktan 1-2 dakika sonra 2 tane tanker geçerken ben tankerleri durdurdum. Benzin tankeri. Az buçuk İngilizceyle anlatmaya çalıştım durumu ve depolarının ikisinin de boş olduğunu söyledi tankerler. Şansımız var mı? 2 tane tanker geçti, ikisi de boş. Kameranın da şarjı bitiyor. Pan'a gideceğim. Orada bir yerde konaklayacağım. Başka ihtimal yok. Benzin bekleyeceğim ondan sonra. Tankerler beni geçtikten yaklaşık 50-60 metre sonra durdular. Şimdi adamlarla konuştuk, devam etti. Niye durdular? Çok bakir böyle, kimse yok. 3 tane tır şoförü var, 2 kamyonda. Kamyonlardan indiler ve bana doğru geliyorlar. Başka kimse yok zaten yolda. Bekliyorum ne olacak diye. Ellerinde de bir tane küçük su şişelerine benzer bir pet şişeleri var. Geldiler yanıma. Bakıyorum suratlar sempatik, gülüyorlar falan. Dedim herhalde yardım edecekler. Adamın elinde pet şişesi var. Pet şişesini gösteriyor. Motorun
deposunu gösteriyor. Dökmemi işaret ediyor. İşte hani soruyorum işte full oil, gaz, petrol, cevap vermiyor adam. Fakat üçü de gülerek benzin deposunu işaret ediyorlar işte. Adamın elinden aldım yani çünkü benzine de benzemiyor. Adamın elinden aldım, kapağını açtım, çok keskin. Bir yakıt olduğu belli ama ne olduğu belli değil ve hani sonuçta yarım litre işime de yetmeyecek. Ne olduğunu bilmediğim bir şey zaten motora koyamayacağım. Bir iki dakikalık onlar beni ikna etmeye çalıştı. Ben ağırımı anlamaya çalışırken en son abimiz şey yapıyordu. Uçak taklidi yapıyordu. Böyle elleri kolları açmış. Meğer abilerin bana getirdiği uçak yakıtıymış. Ve ısrarla motora koyup motorun ne duruma geleceğini merak ettikleri için de beni ikna etmeye çalıştılar. Ben tabi koymadım. Onlar da o pet şişeyle geri döndüler ama tabi hala aklımda motora uçak yakıtı koyulursa ne olur diye. Aslında bir şekilde yola çıkmak istedikten sonra maddiyat halloluyor. Tabii cepte hiçbir şey yokken böyle bir yola çıkmak da mümkün değil ama ben bu kararı verdiğimde bir şekilde şansım yaver gitti. İstediğim motoru işte görmeye giderken o motorun sahibi oldum. Yalnız şunu da fark ettim ki bir yol için hazırlanmak ve motoru yola hazırlamak gerçekten çok büyük maliyet. Benim yolculuk için biriktirdiğim paranın yaklaşık 3'te 2'sini %75'ini falan diyelim hatta motosiklet, vize işlemleri ve yola çıkmak için gereken belgeleri harcadım. Elimde çok az bir miktar kaldı. 70 günlük ve motorla çıkılan bir tur için yeme, içme, konaklama ve benzin paralarının da içinde oldu. Hatta ara ara bazen konfora ve lükse kaçtığı bir tur için ben toplamda 2400-2500 dolar gibi bir rakam harcadım. Tabii tecrübesizdim ve ilk turumdu. Biraz da böyle boğazıma düşkün davrandım. Deneyimli bir gezgin planlı bir şekilde hareket ederse bu rakamı %20, %15 daha aşağılara çekmek mümkün. Gezginlerin bu para taşıma muhabbetlerinde birçok farklı uyguladıkları teknik var. Kimisi parayı bölerek bir kısmını motorda, bir kısmını montunun cebinde saklıyor. Kimisi gittiği ülkelerde işte çekerek hallediyor bu durumu. Fakat şöyle de bir durum vardı. Türkiye'den Hindistan'a kadar yani İran, Pakistan ve Hindistan'daki belli bölgelere kadar kart çalışmıyor. İlk kart kullandığım yerde Nepal oldu zaten. Oradan da bir miktar para çekmek zorunda kalmıştım. Fakat tabii bu çok önemli bir olay. Para, pasaport ve motorun parçalarını şey yapma, koruma. Mesela pasaport ve vize hakkında yolda gördüğüm ve yolda öğrendiğim en önemli şeylerden biri vizesini aldığınız ülkenin fotokopisini, renkli fotokopisini kaplatıp ve PVC çektirip PVC kaplattıktan sonra herhangi bir devlet dairesine veya polisle yaşanabilecek bir sorunda o fotokopiyi verip orijinalinizin yanınızda durması her zaman daha iyi oluyor. Çünkü bunu kötü niyetli, art niyetli kullanmak isteyen memurlar da olabilir. Haraç isteme benzeri durumlar veya tehlikeli durumlarda ki benim başıma öyle bir şey gelmedi. Onun dışında da herhangi bir hırsızlık durumuna karşı yine böyle yolda edindiğim tecrübelerden biri. Birkaç gezginde de görmüştüm onu. Yanlarında sahte bir tane cüzdanları var mesela. 100 dolarlık banknotu fotokopi çektirip bildiğiniz kağıda cüzdanın içine koymuşlar. Bir yerde gerçek cüzdanı, diğer tarafta sahte cüzdanı var. Herhangi bir hırsızlık veya soygun durumunda direkt sahte cüzdanı veriyor. İçine bakıyorsunuz o 100 dolar var. Hırsız hemen kaçıyor. Sonuçta içindeki parayı sayabilecek kadar durumda değil. Bu da sizi kurtarıyor sonuçta yani. Böyle küçük püf noktalarını da yolda gördüm yani. Yarın burayı herhalde motosiklet kıyafetleriyle falan hayatta dolaşmazdım. Çıplak ayakla giriyorsunuz buraya. Ve şu anda nasıl göründüğüm hakkında hiçbir fikrim yok ama başınızı bağlıyorlar, açık giremiyorsunuz. Bayağı kalabalık.
pahalı gezme diye bir şey yok. Her bütçeye göre her şekilde yola çıkılabileceğini ve oralarda her şey yapılabileceğini görüyorum. Çünkü hani uzun yol ve gezginler şöyle derler. Eğer yolda her şey planladığınız gibi giderse dönüşte anlatacak bir şeyiniz kalmaz derler. Döndüğümde artık böyle İngilizce sohbetlere katılmaya falan başladım. Birçok farklı ülkelerden arkadaşlarım oldu. Yolda gördüğüm sırt çantalılara, motorlulara, gezginlere artık ilgi duymaya, konuşmaya, bilgi paylaşmaya, tecrübe paylaşmaya ihtiyacı duydum. Kabuk kırılıyor yani. Bu kadar uzun bir yolda kabuk kırılıyor. Sebebi de tek başıma olmanın çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben bunu yaptıysam bunu da yapabilirim diyorsunuz içinizden. Önümdeki 5-6 yıllık zaman dilimini kesinlikle dünyanın farklı yerlerine gitmeye odaklı plan yapıyorum artık. Yani bunun için çalışıyorum, öyle diyeyim. Hani 3-5 kuruş bir kenarda biriksin değil de bu rotada motorun bakımlarını şu kadarı hallederim, bana şu kadar lazım veya şuraya giderim diye düşünüyorum. Zaten daha bahsettiğim gibi daha dönerken yol planları yapılıyor. Önemli olan karar vermek ve ben kararı verdim. Önümdeki 5-6 yılı artık bir dünya turu ne kadar sürede nasıl yapılırsa o şekilde parça parça tamamlamak gibi bir amacım var mesela. Hayalden gerçeğe ulaşmak diye bir Facebook sayfası açtım. O sayfada da gidilen coğrafyalar hakkında bilgiler, insanlar hakkındaki gözlemlerim, fotoğraflardan daha çok biraz daha yazılarla ve videolarla aktarmaya çalıştığım tecrübelerim var. Zaman zaman paylaşımlarım devam ediyor. Orada yol bitti ama aslında hala yola dair paylaşımlar yapıyorum orada ve bundan sonraki yolculuklarımın genel bilgilerini de yine hazırlık aşaması, yol hakkında edindiğim tecrübeler, başka gezginlerden yaşanılan deneyimleri yine o sayfada paylaşıyorum. Çok sıcak temas oluyor insanlarla. Bu da hoşuma gidiyor açıkçası. Daha da paylaşmaya açık hale geliyorum bu sayede. Merhaba, ben Beksan Keser. Kayıtta mıyız sonra? Yola çıkın!